Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir kısa vadeli scalping taktiği, kısa vadeli al-sat stratejisi göstermeye çalışacağım. Bugünkü grafiğimiz 5 dakikalık bir grafik olacak. Yani 5 dakikalık bir periyotta al-sat taktiği göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yine olduğu gibi kendi indikatörümü göstereceğim sizlere. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım anlarsınız. Umarım indikatörden fayda sağlarsınız arkadaşlar. İndikatöre ulaşmak için videonun açıklama kısmında bir Telegram adresi var. Oradan indikatöre ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi içermez. Şimdi sizlere vakit kaybetmeden kendi indikatörümü hem anlatacağım hem nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Göstergeler kısmından arkadaşlar burada Miami indikatörümü açıyorum. Şimdi bunu gördüğünüz zaman bir hareketli ortalama sanabilirsiniz ama arkadaşlar bu bir hareketli ortalama değildir. Yani şöyle söyleyeyim, istediğiniz hareketli ortalamaları alın. Bu şekilde bir kesişimleri göremezsiniz hareketli ortalamalarda. O yüzden arkadaşlar bunlar bir hareketli ortalama değildir. Ama içeriğinde şu vardır. Belki teknik olarak aklına takılan veya sormak isteyen arkadaşlar olursa şunu söyleyeyim. 5 tane farklı hareketli ortalamanın, yani bunun içinde EMA da var, SMA var, ağırlıklı hareketli ortalama var arkadaşlar, Hulk var. Yani birbirlerinden farklı hareketli ortalamaların değerleri alınarak bölünerek arkadaşlar bir hareketli ortalama tarzında bir trend takibi yapan bir indikatör, bir strateji yaptım arkadaşlar. Umarım sizin de işinize yarar ve fayda sağlarsınız. Her periyotta bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 dakikalık periyotta anlatacağım. Her grafikte iyi çalışır diye bir şey yok. Bunu siz kendiniz gözle de teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Hangi grafikte daha iyi çalışıyor diye. Şimdi de arkadaşlar ben eğitim videomuza geçiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Miami indikatörümün ilk önce renklerini biraz kalınlaştıralım. Fenerbahçeli olduğum için bu renkleri seçtim ben. Şunu da siyah yapalım. Biraz da kalınlaştırırsak daha net görürüz. Yine aynı şekilde bunu da sarı yapalım. Bunu da biraz daha kalınlaştırırsak daha iyi görürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurayı sizlere anlatayım. Burada bir girdi kısmı var. Buradaki girdiği hareketli ortalamalardaki bizim bu 10, 50, 20 yaptığımız yer gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki girdiği değiştirebilirsiniz arkadaşlar periyoda göre. Size otomatik olarak bu 10 periyot olarak gelecek. Bunun girdilerini ayarlamak tamamen size kalmış. Buradaki kısımlar ise M ve M1 olarak adlandırdığım kısım ise sizin bu indikatör üstünde alarm kurabilmeniz için bunu yaptım arkadaşlar. M veya M1'i yukarıya yönlü kestiğinde bir al koşulu oluşturuyor arkadaşlar. Birazdan nasıl alarm kuruluyor onu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları da sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Miami indikatörümü ben açtım karşıma. Zaten burada da baktığınız zaman şu şekilde arkadaşlar. Yani siyah olan M indikatörü, M trend çizgisi, M1 de sarı olan arkadaşlar. Onu öncelikle size söyleyeyim. Yani siyah sarıyı yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali bizlere oluşturuyor. Ve artık orada bir trendin başladığını öngörebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Daha yakına gitmeyelim. Yeter. Şimdi şuradan kontrol edelim arkadaşlar. Burada bir kesişim var. Evet gördüğünüz gibi. Ve siyah sarıyı yukarı yönlü kesiyor ve fiyatların yükseldiğini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken yerler de var. Şimdi en çok sorulan soru. Hocam biz nerede satacağız veya nerede stop olacağız? Şimdi bu indikatörde iki ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz siyah sarıyı yukarı yönlü kestiğinde bir al koşulu oluşturuyoruz. Ve siyah altında bir mum kapanışı geldiği zaman, yani şurada gördüğünüz gibi bir mum kapanışı geldiği zaman bir stop olma olayı olabiliyor arkadaşlar. Yani buradan bir alım yaptık ve altında bir kapanış yaptı ve stop olduk. Bir diğer ihtimal komple takip ederiz. Siyah sarıyı yukarıya kestiğinde işleme gireriz. Bu sefer de siyah sarıyı aşağı yönlü kestiğinde stop oluruz. Yani bu şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü kesiyor ve burada stop oluruz. Ve şimdi şuradaki
Araya bakalım. Buradan işleme girdiğimizi varsaydığımız zaman şurada çıkarsak %1 nokta, hatta en kötüsünü hesaplayalım. Mumu kapattı diyelim şuralarda. %0.50 alırız. Ama ben tabii yine sizlere her zaman 5 dakikalık grafik olduğu için olabildiği kadar kendiniz manuel olarak çıkın. Yani 5 dakikalık grafikte %1 alabiliriz arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. Eğer buradakine uyarsak, yani siyah sarıyı aşağı yönlü kestiğine uyarsak, o da burada bir kesişim yapıyor. Burada da %2,5 civarı bir kar marjı bırakıyor bizlere arkadaşlar. Şimdi geçmişe dönük gidelim. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir short tarafı da çalışıyor. Yani aşağı yönlü düşüşlerde de pozisyonu bize açtırma imkanı sunuyor indikatör. Biraz daha geriye gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da siyah sarı yukarıya yönlü kesiyor. Ve güzel bir şekilde bize bir kar marjı bırakıyor. Al sinyali oluşturuyor. Bir de arkadaşlar şimdi bu trend indikatörü olduğu için bunu destekleyebileceğimiz bir indikatör yok. Biz bunu MTA kanalıyla, yani MTA osilatörü ile destekleyebiliriz bir nebze. Ama onda da %100 kusursuz diyemem. CCI yazıyoruz arkadaşlar gösterge kısmına. Burada gömülüler kısmında MTA kanal endeksi var. Bunu açabiliriz. Bunu açtığımızda dikkat etmemiz gereken yer şu. Şuradaki girdi ayarını, periyodumuz 10 olduğu için bunun da periyodunu 10 yapmamız gerekiyor. Buradaki kaynak kısmını değiştirmiyorum. Yine aynı şekilde kaynak kısmı kalıyor. Gördüğünüz gibi. Bir ihtimal olarak arkadaşlar MTA kanalıyla biz indikatörümüzü destekleyebiliriz. Şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. O sırada fake sinyal belki buluruz. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel bir kesişim var. Yukarıya yönlü kesiyor. Burada da çok güzel bir kesişim var arkadaşlar. Dediğim gibi hani burada bir alım yaparsanız burada bir kırmızı yakmış ve arkasından yine bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Hani burada tamamen sizin grafikten, yani teknik anlamda bilgilerinize dayalı kalıyor. Çünkü hani ben sizlere şu indikatör %100 çalışıyor desem bile sizin teknik bilginiz olmadığı sürece hani bundan bile para kazanamazsınız arkadaşlar. Ki bu kripto paralarda da bunu kullanabilirsiniz. Forex piyasalarında da kullanabilirsiniz. Borsalarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hisse senedinde de kullanabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman burada çok güzel bir kesişim var. Yine aynı şekilde buradan fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Burada bir kesişim başlıyor. Gördüğünüz gibi burada bir fiyat yükseliyor. Tekrardan kanal altında kapatıyor. Fiyat tekrardan takip ediyor yukarı yönlü. Yani arkadaşlar burada aslında dedim ya az önce size anlattığım gibi. Hani bizim burada satmak için iki ihtimalimiz var. Ya burada siyah sarıyı yukarıya yönlü kestiğinde bir al koşulu oluştururuz. Ve siyah sarıyı aşağı yönlü kestiğinde bir sat koşulu oluştururuz. Ya da benim ilk dediğim gibi hareketli ortalama olarak adlandırdığım Miami indikatöründe mum hareketli ortalamanın altında kapattığı zaman stop olabiliriz. Ama bu şekilde stop olduğumuz zaman daha yakın stop oluruz. Eğer trendi takip edersek, yani şöyle deriz, şu anda bir kesişim yok. Trend kendini koruyor. Trend aşağı yönlü bir kesişim yaptığında ben satarım derseniz yukarıya yönlü devam ettirebilirsiniz işleminizi. Örnek veriyorum, keza burada. Burada yukarıya yönlü bir kesişim oluyor ve fiyat trendle beraber yukarıya yönlü gidiyor ve fiyat kesişim burada geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burada bir stop olursunuz. Zaten bu mumu atmış. Buradan tekrardan bir yükseliş gelmiş. Ondan sonra aşağıda kapanış yaparken kesişim de burada kapanmış arkadaşlar. Baktığımız zaman burada bir kesişim oluyor. Gördüğünüz gibi yukarıya yönlü kesiyor ve yukarıya yönlü trendi takip ediyor ve yukarıya yönlü gidiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya bakıyorum. Burada bir kesişim oluyor ve yukarıya yönlü fiyat hareketi gidiyor ve burada bir aşağı yönlü bir kesişim tekrardan geliyor. Biraz daha geriye doğru gidiyorum. Burada bir kesişim geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan yukarıya yönlü bir hareket geliyor ve yukarıda zirvelerde artık trendimiz aşağı yönlü kırıldığını bize söylüyor. Bunları da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Veya da şurada bir fake sinyal var diyelim. Bakın arkadaşlar şimdi. Burada bir kesişim gelmiş ve biz burada bir işleme girdik. Burada işleme girdiğimiz zaman şimdi CCI'miz çok yukarıda. Çok yukarıda bir al veriyor. Zaten bu 100 bölgesi mi? 150, 164 bölgesi oluyor burası. Şu bölgede zaten bir fiyat şişkinliğinin olduğunu anlayabiliriz. Ama bu tek başına bizi doğrulamaz.
Çünkü bu zaten bizim Miami indikatörümüz bir trend indikatörü olduğu için bu bizi tek başına doğrulamaz. O yüzden arkadaşlar hani ihtimalleri göz önünde bulundurarak işlemlere girip çıkabiliriz sadece. Baktığımız zaman arkasından tekrardan bir sat sinyali geliyor ve fiyatların düştüğünü tekrardan görebiliyoruz. Yine geçmişe dönük gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi al sinyali veriyor ve yukarı yönlü fiyat yükseliyor. Burada da bir al sinyali veriyor ve fiyat yukarıya yönlü yine yükseliyor arkadaşlar. Umarım anlattığım indikatörü anlamıştırsınız arkadaşlar. Şimdi bunlara ben sizlere nasıl bir alarm kurarsınız onları göstereceğim. Yine aynı şekilde iki farklı şekilde alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce şuradan girdi ayarlarından ne yapacağımı göstereyim. M olan trendimiz yani siyah hareketli ortalama. M1'de sarı hareketli ortalama. Bize al koşulu oluşturması için siyahın sarıyı yukarıya yönlü kesmesi gerekiyor otomatik olarak. Hemen sinyalimize geliyorum. Miami'yi seçiyorum ve buradan M'yi seçiyorum arkadaşlar. M yukarı keser diyoruz. M1'i yani M1'i keser diyoruz ve her çubuk kapanışında yaparsak burada bir kesişim geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size burada sinyal verir. Yani kesişim burada olur. Size burada sinyal verir. Bir diğer ihtimal ise sadece arkadaşlar adını siz söyleyin. Grafik üstüne bir alarm kurarsınız. Bu sefer de şöyle kurarsınız. Grafiğinizi seçersiniz. Yukarı keser dersiniz. M'yi seçersiniz arkadaşlar. Mumlar yani şimdi grafiği seçtiğimiz için mum M'nin üstünde yani siyah hareketli ortalamanın üstünde kapanış yaptığı anda direkt alarm çalar. Yani ne olur? Burada bir hareketli ortalama üstünde bir kapanış yapar ve alarm çalar. Ama burada bir fake sinyale düşme ihtimaliniz var. Şöyle var. Şuradaki yeşil mumun biraz daha üstünde kapatsaydı siyah hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış yapacaktı ve bunda da bir alarm çalacaktı arkadaşlar. Yani hem avantajı var hem dezavantajı olabiliyor arkadaşlar. Bunun da farkına varalım. Yine aynı şekilde alarmımızı da bu şekilde grafik üzerinde kurabiliriz. Bunları takip edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi trend indikatörü olduğu için hani bunu destekleyebileceğimiz en iyi osilatör MTA kanallarıdır. Bunlara destekleyebiliriz ama MTA kanalları da bunu kusursuz bir şekilde desteklemez arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tamamen burada sizin bir yoğurt yiyişinize kalmış. Yani parayı nasıl kazanırsınız bilmiyorum. Ben size tekniğini ve stratejisini gösteriyorum arkadaşlar. Siz parayı nasıl kazanırsınız bilmiyorum. Sadece siz grafiği anlamaya çalışın. Hani bu grafiği açtığınız zaman geçmişe dönük bir gidin. Hani geçmişe dönük zaten videoya başladığımda grafiğin yakın zamanlarından yani bugünün tarihinden başladım ve geçmişe doğru izleyerek geldim. Ve burada siz de gördünüz çalışıp çalışmadığına siz kendiniz karar verirsiniz. Ben herhangi bir yönlendirme yapmak istemiyorum. Bir yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum. Siz kendiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim mesela. Burada bir kesişim geliyor ve burada MTA kanalının yukarıya yönlü zaten bir hareketi olduğunu da görebiliyoruz. MTA kanalı arkadaşlar genelde biz trend için kullanırız. Yani MTA kanalının belli bir sınırı yoktur. Ben size az önce burada 160 dedim, 170 dedim de MTA kanalının bir sınırı yoktur arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Hani belli bir sınır aralığı yoktur. Her yerden yani şuradan bir kırılım yapıyor. Gördüğünüz gibi şuradan bir trend başlatıyor. Yani biz burada MTA kanallarını bir trend başlangıcı olarak alabiliriz sadece. Yani bunu tamamen %100 doğrulama amaçlı alamayız. Arkadaşlar umarım indikatörü beğenmiştirsiniz. Dediğim gibi indikatöre ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki Telegram linkini bırakıyorum. Oradan gelerek erişim isteyerek sizlere indikatörü ücretsiz bir şekilde erişim vereceğim arkadaşlar. Umarım para kazanırsınız indikatörden. Benim bu video hakkında, bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.